Herkese merhaba. İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel patik çalışmasını yapacağız. Kadife ipten iki renkli çalıştım. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle katlayınca şu şekil bir görüntüsü oluyor. Şimdi malzeme listemizi sayayım. Ben 3,5 numara tığ kullandım. 2 tane farklı renkte kadife ipi ihtiyacımız var. Bir tane dikiş için normal koton ipi ihtiyacımız var. Bir de iğnemize ihtiyacımız var. Dilerseniz başlayalım. Şimdi ben bunu yeni doğan için çalıştım. Zaten küçük bir patik. Hemen kolayca örebileceğimiz bir patik oldu. Hemen şöyle 25 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın şu şekilde 25 tane zincir çektim. Şimdi hemen şuraya değil de bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen 2, 3, 4, şu sanırım bir kontrol edeceğim. Evet, biraz ipimi sıkmamışım. Şöyle tekrar 25 zincir çektikten sonra bakın hemen başlıyoruz. Buradakine değil, bir yandakine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne yaptım zincirime. Bakın şöyle. İsterseniz burada bir belirteç koyabilirsiniz ama sayarak yaparsanız da şaşırmamış olursunuz. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle ilmek kaydırma yapacağız. Alıyoruz ve beraber geçiriyoruz. Bakın alıyorum. Hemen içerisinden geçirdim. Aldım, içerisinden geçirdim. Kalan bütün zincirlerimizi de bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz. Şöyle. Evet, 14 tane de bu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz ve sıramızın sonuna geliyoruz bu şekilde. Şimdi devam edelim. 14.'ü de yapınca nasıl döndüğümüzü göstereyim. Şöyle sona geldim bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Evet, bir zincirimizi çektik ve örgümüzü çevirdik. Bakın. Şimdi burada şöyle iki tane buğday başağı şeklimiz oluşuyor. Biri bu tarafta, biri bu tarafta. Bize bakan taraf değil, karşı tarafın tek kanadına batarak ipimi çekiyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, bakın yine aynı şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14.
Evet, geriye kalanları da yine aynı tek kanadından alarak sık iğne yapıyoruz. 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle 10 tane sık iğne yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar. Hepsini 10 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, 10 tane sık iğnemi yaparak sıramın sonuna geldim. Bakın şu şekilde. Şimdi burada diğer renk ipimize geçeceğiz. Şöyle ipimi aldım. Bakın şöyle bir tane zincirle sabitledim ve bakın şuradan içerisinden bakın diğer zincirimi tığıma geçirdim. Şuradan diğer beyaz renkle çektiğime taktım ve içinden geçirerek pembe ipimi sıkılaştırdım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bak yine aynı şekilde buğday başağı şeklinden 10 tane burada sık iğne yapıyoruz. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Tekrar 10 tane sık iğnemizi yapalım. Zaten model gözükmeye başladı artık. Ama ben sıramı kaçırmayayım derseniz sayabilirsiniz. Bakın burada 10 tane bakın bu şekilde. Şimdi devamında kalan 14 tane ilmeğimizi de ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine tek kanatlarından alarak bakın tek kanatlarından alarak bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilmek kaydırma yapıyoruz. Çok kolay, basit bir patik çalışması oldu. Kadif ipten olunca da yumuş yumuş oldu. Çok güzel oldu. Bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna kadar 14 tane ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bakın sıramızın sonundakini de yaptık ve tekrar bir zincirimizi çektik, örgümüzü çevirdik. Bu şekilde tekrar ilmek kaydırmalarımızı yapıyoruz. 14 tane ilmek kaydırmamızı yapacağız. 10 tane sık iğnemizi yapacağız. Bu sıranın sonuna bu şekilde gelelim. 14 tane ilmek kaydırma, 10 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, 10 tane sık iğnemi de yaparak sıra sonuna geldim. Bakın renk geçişi yapıyoruz. Hemen ipimizi, diğer renk ipimizi sondaki ilmeğimizden geçiriyoruz ve beyaz ipi arkadan sıkılaştırıyoruz ve ipimizle devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Yine örgümü çevirip aynı şekilde tek kanattan çalışmaya devam edeceğiz. 10 tane sık iğne, 14 tane ilmek kaydırma yapacağız. Tekrar aynı şekilde döneceğiz. 14 tane sık iğne, 10 tane 14 tane ilmek kaydırma, 10 tane sık iğne yaparak bu şekilde geleceğiz. Tekrar ipimizi değiştireceğiz. Toplamda bu şekilde 7 tane pembe çalışacağız. 7 tane de beyaz sıra. 7 pembe, 7 beyaz sıra olacak şekilde tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet, ben örgümü şöyle tamamladım. Bakın sıramın sonuna geldim ve bir zincir çekerek buradaki ipimizi kesiyoruz. Şöyle kestik. Evet, bakın şu şekil bir görüntü oluşacak. Şöyle bu şekilde bir görüntü oluşacak. Şimdi dikiş için biraz farklı bir ip keseyim. Biraz uzunca kesin ki sonra sorun olmasın dikerken. Şimdi dikişe geçebiliriz. Patiğimizin örgü kısmını bitirdik. Bu kadar kolay bir patik. Şimdi
Şöyle hemen bakıyorum. Diğerini nasıl diktiğime. Hemen bir çıkarıp bakalım. Evet. Bunu ben bu şekilde dikmişim. Tersini çevirince bunlar ters tarafta kalıyor. Şimdi sizinle düz şekilde dikelim. Şimdi örgümüzü düz tarafına çeviriyoruz. Bakın şu şerit şeklinde olan yeri içeriye çevirerek şu şekilde örgümüzü katlıyoruz. Ve şu kısımdan ilmek kaydırma yaptığımız kısımdan dikmeye başlıyoruz. Bakın gayet kolay bir dikiş tekniğiyle dikeceğiz. Şöyle hemen şuradaki ipi de alayım. Şöyle ipimi bir kez geçirdim. Bakın şöyle bir kez daha aynı yerden geçiriyorum ve şöyle ipimi sabitledim. Zincir düğüm yapınca kadife ipin araları boşluk olduğu için çıkma ihtimali var. Onun için ben şu şekilde ipimi böyle sabitledim. Şöyle kadife iple de dikebilirsiniz ama biraz zorlanıyor kadife ip bazı yerlerde toplandığı için. Ben onun için beyaz bir koton ip kullandım. Şöyle dikiyoruz arkadaşlar. Şu kadife ipimi artık kesebilirim fazlalığı. Şimdi devam edelim. Bu şekilde iğne ardı tekniği ile dikişimizi tamamlayacağız. Şöyle aşağıya kadar şu kısma kadar dikelim. Aynı teknikle dikeceğiz. Şöyle devam edeceğim bu şekilde. Evet. Bu arada yapmamı istediğiniz, hazırlamamı istediğiniz bir proje varsa yorum kısmından yazarsanız bir dahaki çalışmamda ona yer verebilirim. Yorumlarınız benim için önemli. Yorum kısmından düşüncelerinizi de belirtirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, şimdi şu uç kısmına kadar dikip gelelim. Evet, buradan böyle aşağıya kadar diktim. Bu kısma geldik. Şimdi burada şöyle şuraya kadar bakın. Hemen hemen bir parmak mesafeye kadar şöyle tel alıyoruz. Bakın. Burayı şöyle bir bu taraftan bir karşı taraftan olacak şekilde telleme tekniğiyle tel alıyoruz. Normal dikiş şeklinde dikiyoruz. Bakın şu kısma geldim. Şimdi bu kısımda örgümüzü şöyle büzüyoruz. Yani bu kısmı biraz böyle topuk kısmı yapmak için. Şimdi buradan örgümü ipimi sabitliyorum dikişimi ki şey olmasın diye, terlediğim kısım açılmasın diye. Şöyle evet büzdük. Bakın bir parmak mesafe kadar büzgüledik. Ondan sonra sabitledik. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bakın şöyle yine aynı şekilde iğne ardı tekniğiyle dikmeye devam edeceğiz. Şimdi burun kısmında da bir detay göstereceğim ve patiğimiz hazır olacak. Şimdi zaten yeni doğan bebeğin üstüne falan basmadığı için hani bu şekilde onu rahatsız eder mi diye düşünmeyin, dikişimizden dolayı. Yani basma falan olmadığı için herhangi bir rahatsızlık vermeyecektir bebeğimize. Zaten yumuş yumuş bir ip.
elinize alırsanız da hissedersiniz. Böyle terledikten sonra şöyle bakın. Şöyle bir mesafe bıraktım. Şöyle hemen hemen 2 3 4 5 tane şöyle bir pembe, beyaz, pembe, beyaz, pembe olacak şekilde gelecek şekle kadar diktim. Şimdi bakın burada şöyle örgümüzü ortadan açıyoruz ve tek kanadından tel alıyoruz. Bakın şöyle. Şöyle. Şimdi tekrar buradan alıyorum. Şöyle. Bakın örgümün tek tarafından. Tek. Bu şekilde. Burada da burun kısmını yapacağız. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle tekrar geldim. Ve başladığım noktaya geldim. Bakın. Şimdi aldığımız tel kısmını bu şekilde büzgülüyoruz. Evet. Büzgüledikten sonra şöyle sıkı tutarak ipimizi burada sabitliyoruz. Şöyle. Bakın. Birkaç kez sabitleyelim ki sorun olmasın. Evet. Bakın bu şekilde burun kısmı. Dediğim gibi bebeğimizi rahatsız eden diye düşünmeyin. O zaten üzerine basmayacakları için bir sıkıntı olmayacaktır. Evet, şu şekilde dikişimizi bitirdik. Bakın görüntümüz bu şekilde. Ve örgümü çeviriyorum. Evet, bu şekilde örgümü çevirdim. Bakın şurası uç kısmı, şurası da topuk kısmı olacak şekilde. Şimdi ben şöyle göstereyim size. Duruşu bu şekilde. Ama ayağa giydirildiği zaman değişiyor. Hemen ayağa şöyle küçük bir aparat var. Giydirelim. Şöyle taktığımız zaman evet bakın şöyle de çevirdiğimiz zaman bu şekilde olacak. Beremiz. Pardon, patiğimiz ve şunu da tekrar hemen giydirelim. Bunu da görelim. Şöyle. Çok sık örmemeye dikkat edin. Sadece çok sıkı örmezseniz rahatlıkla hepinizin kullanabileceği bir patik oldu. Evet. Bu şekilde patiğimiz hazır. Evet, nasıl buldunuz? Yorum kısmına yazarsanız, zorlandığınız, takıldığınız bir nokta olursa yorum kısmına yazarsanız yine elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu şekilde hepinize kolay gelsin.